Transhümanizm, insanın fiziksel ve bilişsel yeteneklerinin geliştirilmesi, yaşlanmanın ve hatta hastalanmanın önüne geçebilmek ve tüm bunları yapabilmek için teknoloji ve bilimden yararlanmak. Aslında tarih boyunca vücudumuza eklenen implantlar, protezler, kalp pilleri, transhümanizmin 3 hedefi vardır. İnsan üstü yaşama süresi, insan üstü zeka ve insan üstü sağlık kalitesi. Transhümanizmin kökeni milattan öncelere dayanıyor. Milattan önceki ezoterik kavramlara kadar dayanıyor. Mesela Kabala öğretisinde insanların çok daha uzun süre yaşayabilecekleri ve hatta ölümsüzlüğe ulaşabilecekleri inancı hakimdir. Bu transhümanizm teorisini aslında ilk ortaya atan da İngiliz biyolog Julian Huxley'dir. Doğal seçilimle teknolojinin ve bilimin de yardımıyla insanların gelişebileceğini ve bu sayede çok daha sağlıklı olabileceğini ve çok daha uzun yaşayabileceği teorisini ortaya atar. İnsan ötesi, post-human da denilir bu akıma. Bir akım yaratmıştır, evet. Dünyada gerçekten çok fazla transhümanistler vardır. Ve bu transhümanistler insanın yeni bir varlığa dönüşeceğinden bahsederler ve buna inanırlar. Ve bahsettiğimiz bu nanoteknoloji sayesinde de insanın hasarlı dokularının onarılabileceği ve hastalıklardan da aslında hastalanmayan insandan bahsedilir ve hatta yaşlanmayan insandan bahsederler. Ve yine bahsettiğimiz bu 3 boyutlu yazıcılar sayesinde de organ nakillerinin yapılabileceğinden ve hatta konuşmuştuk yeni bir insan bedeni yapımına kadar gidileceğini söylerler. Mesela hümanizmde doğanın insanlar için var olduğu söylenir ama bu transhümanizmde de insanı merkeze alan bilimsel çalışmalar hedeflenir. Bir de liberteryen transhümanizm diye bir şey var. Yani özgürlükçü. Bu düşünce de zengin fakir ayrımının zaten artmakta olduğunu ve böylesi bir insana yapılacak genetik müdahalenin de tabii ki bunu öncelikle ve hatta belki de tek zenginler kullanacağı için zenginler ve fakirler arasında artık hiçbir zaman kapanmayacak uçurumların oluşacağını söylerler. Mesela Gattaca filmi vardır. Sosyal sınıfları genetik potansiyeller belirler. İzlemenizi tavsiye ederim bu filmi de. Birçok düşünür, fikir adamı dünyanın böylesi bir sürece geçiyor olmasının çok sancılı olacağını söylerler. Yani nasıl sancılı olmasın ki, bu az önce konuştuğumuz etikler ve ahlak kuralları ve din konusu tabii ki. Ve bu düşünürler bilinmeyene karşı insanların kendi içlerinde yaratacağı korkuyla örgütlü bir öfkeyi de sürükleyeceğini düşünürler. Tabii bir de bilinç aktarımı tartışması da var. Yani bu benim size sorduğum soruyla aynı. Bilinç aktarımı sayesinde insanların hafızaları bir bilgisayara ya da bir buluta yüklenebilecek. Oradan da biyolojik veya robotik bir bedene aktarılarak insan uyandırılabileceğinden bahsederler. Gerçekten film gibi çağın içinde yaşıyoruz.